Sağ ol, Allah razı olsun. Ne kadar yaşayacağım belli değil. İbadet yap, hayır işlerde uğraş. Öyle düşünür, şey yapardım. 10 sene sonra 89 yaşında, evet. Dua ederim. Çok şükür Allah'ıma bu yaşa kadar getiren günahlarıma pişman olmayı tövbe ederim. Başka ne diyelim? Çoluk çocuğa dua ederiz. 43 yaşındaki Fatih'e aile içi ilişkilerinde biraz daha dikkatli olmasını tavsiye ederdim. Mesleğiyle alakalı biraz daha önem vermesini, işte kariyer basamaklarıyla alakalı tavsiyelerde bulunurdu. 63 yaşındaki Fatih'e de ibadetleriyle alakalı, emekliliğin getirmiş olduğu zorlukları aşmasıyla alakalı tavsiyelerde bulunabilirdim. Şimdi 30 yaşındaki Salih olsa ne derdim? Ya ticarete girerdik. Biraz daha kendi işimizde haşır neşir olmak isterdim. Ya kendi işimi yapmak isterdim. Şimdi 57 yaşına gelince de tabii yaşlanınca artık rahat edecek. Kendini rahat ettirecek bir şeyler de o zamanki şartlarda kendimi rahat ettirmek isterdim. 10 yıl önce gitmeye gerek yok. Bir sene öncesine gitsek yeter. Bir sene öncesine gitsek babama bütün evlerimi, her şeyi sattırırdım. Sat gitsin, sat, 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 sat. İkinci el araba piyasasına girerdim. Vatan her şeyi ifade eder. Vatanımız güzel oldukça, büyüklerimiz, devlet büyükleri iyi çalıştıkça şimdi vatanımızdan razıyız. İnşallah şu hastalıklar da gider. İyi insanlar olduk mu vatan güzel olur. Vatan bizlerin içinde yaşadığı, büyüdüğü, gölgesinde gölgelendiği bir kara parçasıdır. Tabii vatanın, o kara parçasının vatan olabilmesi için de uğruna bir takım fedakarlıkların yapılmış olması lazım. İşte bana göre şu anda içinde yaşamış olduğumuz kara parçası da bizim için vatandır. Çünkü yüzyıllar boyunca, asırlar boyunca ecdadımızın bu toprakları bize yurt, vatan edindirmeleri ile ilgili gayretlerini okuduk, gördük, hala devam ediyor, görüyoruz. Vatan onun için önemlidir. Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Vatan olmazsa işimiz olmaz, aşımız olmaz, namusumuz olmaz, inancımızı tam anlamıyla yaşayamayız. Ezanları duyamayız, bayrağımız dalgalanmaz, insanların, diğer toplulukların ya da diğer uygarlıkların kölesi olabiliriz. O yüzden vatan önemli, vatanın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü bizler için önemli diye düşünüyorum. Ecdadımızın bütün geçmişlerimiz için tekrar bir Fatiha okuyalım. Vatan benim için her şey ya. Yurt, ev, ocak, ana, baba. Nasıl anlatayım? Her şey ya. Vatan benim için çok şey ifade ediyor. Doğduğum, büyüdüğüm yeri ifade ediyor. Nefes aldığım, doyduğum. Vatan benim için her şeydir. Her şeyi ifade ediyor vatan benim için. En sevdiğim yemek hepsini severim. Tadı, tuzu güzel olsun, iyi yapılsın mesela. Hepsini severim. Yemeklerin şeyi olmaz bende. En sevdiğim yemek et yemeklerinin içerisinde tas kebabı. Tabii erkekler olarak biz genelde et yemeklerine düşkünüz. Ben de et yemeklerine düşkünümdür ben de. Tabii antrikot olursa daha iyi olur tabii. En sevdiğim yemek İskender. Ölmeden önce görmek istediğim Allah'ıma şükürler olsun. En çok şeyleri severdim. Mekke, Medine Allah'ım nasip etti. Ömre'ye gittik, hacca gittik. Bir Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gidemedik. Mevlam inşallah onu da ahirette gösterir inşallah belki. Kutsal topraklar. Benim de kutsal topraklar ölmeden önce ama bir de Paris'i görmek isterim tabii. Kutsal topraklar. Ülkeler benim için bir toprak parçasıdır. Sadece ama oralar hariç. Oraların kutsal değerleri vardır. Ötekiler toprak parçasıdır yani. Hayatta pişmanlığım işte fırsat bulamadık. Hafız olmayı isterdim. Kur'an kurslarında daha iyi okumayı. Pişmanlığım da yok çok şükür. Onları okuyamadık ama çocuklar hep okuttum. 6 tane çocuğu hepsi Kur'an-ı Kerim, İmam Hatip'te, ilahiyette hep okuttum o çocuklarımı. Üniversite, lise son yıllarda biraz daha gayret gösterseydim daha farklı olur diye düşünüyorum. Pişmanlığım o. Benim hayatta tabii okusak daha iyi olurdu ama şimdi çok da pişmanlığım yok benim hayatta. Ben her şeyden mutlu oluyorum. Doya doya yaşıyorum hayatı. Ya çok pişmanlığım yok hayattan benim. Kötü şeyler yaşadım ama
hiçbir pişmanlığım yok. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. Oradan tecrübe çıkardım. Milyoner olsam zaten milyoneriz Allah'ımıza çok şükür. Allah her şeyi verdi. Evimiz, ocağımız hepsi var. İdare ediyoruz geçince kadar çorumuz, çocuğumuz. Ama öyle çok para olsa en çok hayır kurumlarına, Kur'an kurslarına, talebe okutmaya, ekseri hayır kurumlarına yardım ederim. Yani güzel, daha güzel bir evde. Evet, çocuklarıma son model arabalar alırım. Onları da sevindiririm. Bunun sonu yok, yani bitmez. İç huzur olduktan sonra gerisi de gelir diye düşünüyorum. İyi bir araba alırım altıma. Tabii fakir fukarayı da gözetleriz bu arada. Hepsini biz hep bana yok yani. Eşe, dosta, hısım akrabaya, kolu komşuya, fakir fukarayı gözetleriz. Ama önce kendime iyi bir araba alırım. Bugün milyoner olsam yarın yani benim bu halimde yanımda olan, beni seven bu halimle insanları alırım. Çok güzel bir tatile çıkarım. Maksat işte eşinle, dostla görüntülü konuşmakla. Hollanda kızlarım, torunlar, damatlar var. Onlarla görüşürüz. Daha güzel bir şey. WhatsApp deyince aklıma yazışma, haberleşme geliyor. Haberleşme, iletişim, bir nevi mektuplaşmak gibi ya. Yani aslında çok önemli bir şey WhatsApp ya. Her tarafla görüntülü konuşabiliyorsun. Herkesle dünyanın bir ucuyla konuşabiliyorsun. Ya WhatsApp çok önemli bir şey. Yanlış iş yaptıysam onlara tövbe ederim. Namazımı kazaya kaldıysa onları kılmaya çalışırım. Güzel şeyler yapmak isterim. Yani yanlışım yok diye düşünüyorum. Belki aile içi sorumluluklarla alakalı biraz daha gayret göstermeyi isterdim. Okurdum ya. Yani iyi bir, yani hafızlı aslında okuyabilirdim. Okurdum hafızlığı. Çok istiyordum ama o zamanki şartlar tabii biraz daha deli doluydu. Çok önemsemedik o işleri. Şimdi bir şeyim o var. Kendimi düzeltirdim. İnsanoğluyuz, yanlışlarımız çok var. Kendi yanlışlarımı düzeltirdim. Instagram ne üzerine ben pek anlayamadım ama. Instagram kullanmıyorum. Kullanmadığım için favori filtrem de yok. Doğal adamım ben. Filtre yok bende. Instagram kullanıyorum ama öyle filtre falan hoşuma geleni koyuyorum öyle. Favori bir filtrem yok. Tabii ki Medine daha başka. Londra'da işim yok benim. Medine'de daha Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevi'nin yanlarında değil mi? Ne güzel olur. Medine'de. Medine'de. Ya aslında ikisinde değil. Burada yaşamak isterim. Ya İstanbul'da yaşamak isterim. Tabii oralar gidilir, görülür. Öyle ama ben burada yaşamak isterim. Ekseri köy ekmeği, çocukluktan beri köy ekmeğine alıştık. Tabii Allah bunaltmasın, Allah'ım yoksulluk göstermesin. Hangisi olursa olsun yeriz. Köy ekmeği. Köy ekmeği tabii canım. Ya şimdi tabii çarşı ekmeği yiyoruz genellikle de köy ekmeği de bazen seviyorum, bazen sevmiyorum. Kafama göre ya. Elimizden geldiği kadar veririm. Az da olsa sadaka parayla da olur, güzel söylemek de olur. Değil mi? Birkaç türlü sadaka var. Ama ihtiyaç sahiplerine tabii ki vermek daha güzel olur. Veririm. Veririm. Ya şu an öğrenciyim, öyle bir durumum yok ama yani yanıma geleni geri çevirmiyorum öyle. Allah'ımızı biz seviyoruz. Cenab-ı Allah yaratmış. Gücümüzün yettiği kadar seviyoruz. İnşallah Allah'ımız da bizi sever, cennetine koyar. Biz aciz kullarız. Allah'ı sevmemek olur mu? Allah'la aram iyi diyebilirim. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu sorumlulukları, yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz gücümüz yettiğince. Tabii dört dörtlük hiçbir kul yerine getiremez diye düşünüyorum. Ama kat edilecek daha çok şey var tabii. Allah'la aramızı daha iyi tutabilmek için sınır yok. Vallahi Allah'la aramız inşallah iyidir ya. İyi tutmaya çalışıyoruz Allah'la aramızı ama inşallah Cenab-ı Allah'ım da bizi kabul eder. Evet evladım tabiyetin kabul olmuş. İyi, inancım tam.
Ama işte yani kaçırıyoruz namazları, ibadetleri kaçırıyorum. İnşallah ileride tam olacak her şey. Geldi geçti ömrüm boşa, Allah'a kul olamadım. Uydum nefse o şeytana, Mevla'ya kul olamadım.